Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Saron Kod. Bugün sizlerle evcil hayvanları inceleyeceğiz. Hangi komutanlarla hangi evcil hayvanları kombine etmeliyiz? Sizlerle bugün bunları öğreneceğiz. Hangi evcil hayvanlarına hangi becerileri eklemeliyiz? Nitelikleri ne olmalı? Bunları göstermeye çalışacağım bugün sizlere. Ben büyücü oynuyorum. Özellikle büyücüler çok olduğu için biraz büyücüye ağırlık vererek, açıklama yaparak anlatacağız. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz üzere bende bayağı bir safir büyülü ejder var. Sebebi şu: safir büyülü ejder yakalayıp şu ilk beceri olan elem çiçeği becerisini şurada gördüğünüz tek yıldızdan 2 yıldıza yükseltmeye çalışıyorum. Neden 2 yıldıza yükseltmeye çalışıyorum? Çünkü elem çiçeği diğer elem çiçeklerini tetikliyor. Hemen anlatacağım. Şimdi şuradan şöyle yaparak arkadaşlar, mesela bunları eğer elde edebilirsek bu elem çiçeklerini bu şekilde 2 yıldız yapabilirim. Burada gördüğünüz üzere bir beceri DP'yi var. 2 yıldız, sonra da 3 yıldız. Şimdi elem çiçeği çok önemli. Çünkü şurada becerileri almamız gerekiyor. Buradan beceri yerleştirmemiz gerekiyor. Burada boş yıldız 1, 2, 3 yıldız olarak da değişiyor. Bakın arkadaşlar, safir büyülü ejderde önemli olan 3 tane nitelik var: zeka, ruh ve şans. Kesinlikle bu üçü yüksek olmalı. Nadirlik olarak efsanevi olmalı. Beceri yuvası 1, 2, 3, 4, 5 tane yapmışız biz. En az 7 tane, maksimum 8 tane olmalı ve bu saydıklarım hepsini barındırmalı. Yani aynı anda zeka S, ruh seviyesi S, çeviklik S, efsanevi olmalı. Beceri yuvaları en az 7-8 tane olmalı. Böyle bir evcil hayvan yakalayana kadar burada görmüş olduğunuz canlandır kullanmalıyız. Canlandır kullanmalıyız. Çünkü başka bir seçenek yok. Bu canlandır iksirini nereden alabiliriz? Arkadaşlar burada görüyorsunuz. Günlük görevlerden veriyor. VIP puanlarından veriyor. Değer mağazasından veriyor. Aylık paketlerden veriyor. Eğer aylık paketleri ve VIP mağazasından alırsanız zaten günlük 7-8 tane verecektir. Değer mağazasında da 20 tane stoğu var. Oradan da alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bu elem çiçeğinin farklı becerileri var. Bunları tetikleyen becerileri var. Hemen onlara bakalım biz. Şimdi şuradan filtrele kısmından arkadaşlar zeka, ruh ve şansı filtreliyoruz. Bakın, burada biraz pahalı olabilir ama evcil hayvan yapmak zaten zor bir iş ve zaman alabilen bir iş. O yüzden elimizden geleni yapacağız. Şimdi arkadaşlar, elem çiçeği olduğu için biz yoğun elem çiçeğini kesinlikle almalıyız. Çünkü ilk elem çiçeği daha fazla hasar verir. Yani zekaya göre %40 daha fazla hasar vuruyor arkadaşlar. Kesinlikle yoğun elem çiçeğini almalıyız. Yoğun elem çiçeği 1 yıldız. Burada da yoğun elem çiçeği 2 yıldız var arkadaşlar. Tabii ki biraz pahalı. Şurada 14.350 paraya alabiliyorsunuz. Ama yoğun elem çiçeğini almanızı kesinlikle öneririm. Yoğun elem çiçeğinin yanı sıra arkadaşlar, şurada ardışık hamle var. Onları alacağız. Hemen onları size göstereceğim. Şöyle 2 yıldız yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar, ardışık hamle kesinlikle almamız gereken bir beceri. Çünkü kritik oranını %10 arttırıyor. %10 arttırıyor. Ardışık hamle
kritik oranı %10 arttırıyor. Yani ardışık hamle dediğimiz neymiş peki? Ardışık hamle şu arkadaşlar. Savaş hayvanı ilk defa beceri kullandıktan sonra 2 saniye sonra, yani kullandıktan 2 saniye sonra kullanmak için %40 ihtimale sahiptir. İlk öfke becerisi hasarının %15 değerine hasar iyileşme falan filan. Arkadaşlar bu ardışık hamle ve yoğun ardışık hamle bizim kritik becerilerimizi arttıracaktır. Olağanüstü bir kritik ihtimalimize sahip olacağız bununla beraber. Yoğun ardışık hamle, yoğun elem çiçeği. Zaten elem çiçeğimiz var ve 5. beceri olarak arkadaşlar burada da savaş hayvanı becerisi büyü hasarı verdiğinde kritik oranını %10 arttırır. Büyü talihi kesinlikle almamız gerekiyor. Bakın burada Legion'un kritik oranını %10 arttırır. Burada ise savaş hayvanının becerisinin verdiği büyü hasarı %10 arttırır. Arkadaşlar kesinlikle büyü talihi ile beraber 5. becerimiz büyü talihi almamız gerekiyor. Arkadaşlar ani aydınlanma 6. becerimiz. Ani aydınlanmayı almamız gerekiyor. Neden? Legion'un büyü atak değerini %8, %0.8 arttırır. Yani zekaya göre belirlenir. Bu Legion'umuzun düz vurduğu atak değerini arttıracaktır arkadaşlar. Bunu kesinlikle yine mavi ejder için almamız gerekiyor. 6. becerimiz bununla beraber arkadaşlar alabilirsiniz. Ben 7. beceri olarak bakın arkadaşlar bunu çoğu insan bilmez. Şurada çeviklikte olması lazımdı. Arkadaşlar 7. becerimiz öfke patlaması. Neden öfke patlaması? Çeviklik veriyor ama neden öfke patlamasını almalıyız? Bakın arkadaşlar. Legion %10 ihtimalle saniyede 1 fazladan 17 öfke kazanabilir. Yani biz bunu öfke patlaması becerisini aldığımızda Legion'umuz fazladan 17 öfke kazanabilir. Yani bu ne demek? Legion'un öfke becerisi daha hızlı olacak demek arkadaşlar. Kesinlikle öfke patlamasını 7. beceri olarak almanız gerekiyor. Mavi ejder için. Peki bunları nasıl alabiliriz arkadaşlar? Bakın size onu açıklayayım. Şimdi şurada benim 2 tane param var. Bakın. Takas binasına gitmeniz gerekiyor. Takas binasına nasıl gidebiliyorsunuz? Şuradan bir tane örnek göstereyim sizlere. Yakaladığınız evcil hayvanları, eğer sizin işinize yarayacak bir evcil hayvan yoksa arkadaşlar, şuradan serbest bırakıyorsunuz ve buradan gelecek beceri sizin işinize yarıyorsa, elem çiçeği geldi, elem çiçeğini geliştiriyoruz. Eğer elem çiçeği işe yaramıyorsa, farklı bir zehir bezesi geldiyse bunu satarak oradan da para kazanabilirsiniz. Bu şekilde de yeni beceriler alırsınız. Pazardan da takas parası alabilirsiniz arkadaşlar. Takas parası alıp kendinize göre yine becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Ben dediğim gibi büyücüler için Safir Büyülü Ejderi kesinlikle öneriyorum ve kullanıyorum. Kullanmanız gereken zaten tek evcil hayvandır. Elem çiçeğini şuradan yükselterek buradan 2 yıldız ya da 3 yıldız yapacağız. Arkadaşlar piyadeler için ben zehirli kertenkeleyi kullanacağım. Tabii ki yapmak biraz uzun zaman alacak. Size de onu anlatayım hemen. Eğer bir bilginiz yoksa zehirli kertenkele ile ilgili arkadaşlar bakın. Şuradan sol tarafta bir kitap var. Kitaba bakarak sizden önerilen niteliklerden ne istediğini anlayabilirsiniz. Burada en önemlisi şuradan müziğimizi değiştirelim. Evet. Sagopa'dan başlayalım. Evet. Zehirli kertenkelede önemli olan şeyler kesinlikle burada güç, direnç ve çeviklik. Buradan mesela temel beceriler, önerilen beceriler olarak kendinize göre bir beceri yuvası kurabilirsiniz. Şimdi zehirli kertenkelede piyade oynayan arkadaşlar için buradaki mevcut nitelikler güç, direnç, çeviklik. Yani bu üçü
çok önemli ve ruh arkadaşlar. Bakın dediğim gibi ne demiş burada? Güç, çeviklik, direnç, şans. Pardon. Aynen güç, çeviklik, direnç, şans. Burası S olacak arkadaşlar. Hepsi S olacak. Nadirlik olarak da yine efsanevi olacak. Safiri büyüleyicilerde olduğu gibi. Beceri yuvası da en az 7 veya 8 olacak. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Canlandır diyerek buradan istediğimiz nitelikteki hayvanları almaya çalışacağız. Canlandırmaya çalışacağız. Tabi biraz şans faktörü var. Şimdi arkadaşlar buradan beceriler kısmından istediğiniz becerileri ekleyebiliyorsunuz. Tabi biz daha yine olduğumuz için, başlangıç olduğu için biraz geri kaldık bu konuda. Size hemen önerebileceğim becerilerden birkaçını göstereyim. Zehirli kertenkele için. Bakın arkadaşlar, enfeksiyonun kesinlikle bir yıldızı olanını yakalamamız lazım. Hemen onu size göstereyim. Bakın, enfeksiyonun bir yıldızlı olanını yakalamamız lazım. Kesinlikle ve kesinlikle yakalamamız lazım. Daha sonra yoğun enfeksiyon ve gelişmiş enfeksiyonu, ikisini eğer alabiliyorsak alalım. 2 yıldızlı veya tek yıldızlı. Ondan sonra savaş hayvanımızın niteliklerine göre becerilerimizi alalım arkadaşlar. Bakın, bir piyadede olması gereken en önemli beceriden bir tanesi budur. Karşı saldırı becerisi. Çünkü lejyon normal saldırıyla vurulduğunda %50 ihtimalle saldırgana hasar verir. Bakın arkadaşlar, bu çok önemli. Karşı saldırı hasarı veriyor %50 ihtimalle. Bunu kesinlikle almalıyız. Ve bunu aldıktan sonra burada gelişmiş karşı saldırı var arkadaşlar. Bu %50 ihtimali %100'e çıkartıyor. Yani piyadeler için olmazsa olmaz arkadaşlar. Karşı saldırı piyadenin temel yeteneklerinden bir tanesi. Ve yoğun karşı saldırı var. Tabii ki bunları alamayacağımız için daha çok biraz da tank ve defans yönelik kullanabilirsiniz arkadaşlar. Piyadeler için zehirli kertenkele kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, nişancılar için kesinlikle Karlıtepe kuşu kullanmamız gerekiyor. Burada güç, şans ve çeviklik gerekiyor bizim için. Beceri yuvaları, önerilen beceriler bunlar. Ama burada konsantrasyon ve yoğun konsantrasyonu kesinlikle almamız gerekiyor. Yıldız seviyesi çok önemli arkadaşlar bu konuda. Size ondan kesinlikle söyleyebilirim. Ben süvariler için altın kuştansa büyülü ejderi tercih ediyorum. Sebebi ne? Sebebi şu arkadaşlar. Bir hedef lejyona uygulanan her zayıfladığı etkici bir adet işaret etkisi verir. Korkak etkisi uygulanan fazladan 2 tane, en fazla 9 eşitlikli falan filan. Tamam mı? Şimdi bak. Bu kibir hasarı size çok fazla kazanç sağlıyor, çünkü karşıya çok fazla debuff atıyor. Bundan dolayı ben çılgın büyülü ejderi kullanıyorum süvaride. Ama siz isterseniz tabii ki altın kuşu kullanabilirsiniz. Çünkü altın kuşta şöyle bir özellik var. Özellikle Emrys ve Bakshi'de öfke birikim hızını %5 arttırıyor. Yani Alistar aldınız, Marduk aldınız. Öfke hızın birikiminin üstüne bir de öfke birikim hızı verince evcil hayvanımız çok fazla beceri kullanabiliyorsunuz arda arda. Evet arkadaşlar, yani dediğim gibi büyücüler için Safiri büyülü ejder, süvariler için altın kuş ya da çılgın büyülü ejder, karlı tepe kuşu nişancılar için ve kum kertenkelesi piyadeler için. Bunların hemen hızlı bir şekilde becerilerine bakalım. Ne önerebiliriz sizlere beceriler için? Arkadaşlar, buradan direkt ben şans, direnç ve güç diyeceğim piyade yapmak için. Şimdi ve şuradan da 2 yıldız yapalım. Şuradan da 2 yıldız yapalım arkadaşlar. Evet, 2 yıldız yaptık. Şimdi bakın arkadaşlar, burada toprak bariyeri var.
Legion'un savunma değerini %8 arttırır. Burada atak değerini azaltır. Yani beceriler çok güzel. Çok güzel. Ama hangisini kullanacağız? Hangisini yerleştireceğiz? Zehirli kertenkele kullanıyorsak arkadaşlar, şurada yoğun enfeksiyonu ikinci beceri olarak almamız gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle almamız gerekiyor arkadaşlar. Başka hiçbir yolu yok. Çünkü enfeksiyon hasarını arttırıyor. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Yoğun karşı saldırıyı alacağız 3. beceri olarak. Yoğun karşı saldırıyı alacağız 4. beceri olarak. Çünkü bu, yani bunu almadan şunu almadan bunu kullanamıyorsunuz. Birbiriyle sinerji içerisinde. Kesinlikle almamız gerekiyor. Kaç etti? 5 etti. Arkadaşlar şurada 6. beceri olarak muhafız yemeğini almamız gerekiyor. 7. beceri olarak azimli yürek, kesinlikle Medellin kullanıyorsak almamız gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle azimli yürek almamız gerekiyor burada. Ve sert tüy 8. beceri olarak almamız gerekiyor. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Piyadeler için, zehirli kertenkele için alacağımız 1. beceri, yani 2. beceri bu. Şurada 3, 4, hemen yukarı çıkıyorum. Şurada 5, 6, 7, 8 arkadaşlar. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Piyadeler için güzel bir beceri olacaktır. Beceri yuvası olacaktır. Şimdi hemen çok uzatmadan şuradan okçular için hemen bir şey göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, burada da savaş hayvanlarını satın alabiliyorsunuz. Bakıyoruz. Gayet güzel bir savaş hayvanı. 8 tane beceri yuvası var. Çeviklik, güç, şans S olmuş. Puanlar da çok güzel. Mesela arkadaşlar, bu da çok güzel bir safir büyüleyiciler. 8 yuvası var. Elem çiçeği. Burada 1 yıldız. Zeka, şans, direnç yine yüksek. İş yapar kesinlikle. Bunların çok bir önemi yok burada. Evet arkadaşlar, umarım sizlere kendi adıma bir şeyler katabilmişimdir. Bir şeyler öğretebilmişimdir. Ve son olarak hemen onu da söylemeden, aktaramadan geçemeyeceğim. Bakın arkadaşlar, bu savaş hayvanı becerisi almak istiyorsanız buradan mağazaya girip günlük tedarik ve haftalık tedarikte en altta arkadaşlar, bakın buradan değer kasarak yine savaş hayvanı becerisi alabilirsiniz. Her hafta değişiyor. O yüzden her hafta mutlaka değer kasın. Buradan yine yetki olarak bir günde 3 tane savaş hayvanı yakalayabiliyorsunuz. Buradan değer kasarak canlandırma iksiri alabiliyorsunuz. Kesinlikle değer kasın. Her gün hemen hemen değer kasmaya çalışın arkadaşlar. Bu şekilde de elde edebilirsiniz. Daha iyi beceriler için sezon sonunda sezon ödülleri var arkadaşlar. İşte bu değişiyor. Hani şurada ödüller var, mesela seçilmiş Fatih dayanıklı diye, tamam mı? Buradan sizlere şu becerilerden sezon sonu bir tane alabiliyorsunuz. Ben büyük ihtimalle sezon sonu gelişmiş elem çiçeği alacağım. Eğer puanımız yeterse, alabileceksek gelişmiş elem çiçeği şöyle 3 yıldız savaş hayvanım için almayı düşünüyorum. Çünkü geri kalan, yani puanımız umarım çok olur da birden fazla eşya alabiliriz buradan, ama ilk önceliğim kesinlikle burada gelişmiş elem çiçeği. Bu puanı neye göre kazanıyorsunuz? Bu puanı
sezon içerisinde yaptığınız aktivitelere göre kazanıyorsunuz. İblis kesme, çiftlik yapma, ittifak inşaatlarına katılma, değer kasma, bu görevlere göre puan kazanıyorsunuz arkadaşlar. Sezon sonu da buradan umarım becerimizi alabiliriz. Ben Sauron Kod, sizlere elimden geldiğince savaş hayvanlarını, evcil hayvanları açıklamaya çalıştım. Bir dahaki yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.